Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonrasında videolarımı beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı ve bildirimlerin ilk size gelmesini istiyorsanız bildirim zilini de tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir kız çocuk yelek yapacağız. Yeleğe yandan bağlamalı farklı bir yelek olarak çalışacağız. Boğazlı bir şekilde. Evet, kullandığım malzemeleri göstereyim. Kullandığım ip Alize Baby Best. Hemen ipin özelliklerini kısaca göstereyim. Bakın 100 gram 240 metre diyor. Kullandığım şiş 4 numara. 4 numara şiş kullanıyorum. Elinizin sıkılığına göre değiştirebilirsiniz. Bakın Baby Best'in Color 408 olarak geçiyor. Rengi çok güzel bir rengi var. Tığ olarak da bakın 3,5 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Ne yaptım? İlk önce ilk yapılışını göstereyim, ne kadar düz öreceğimizi. Bakın ilk önce yaptığım bu şekilde başlıyor arkadaşlar. 59 ilmek şişimize attıktan sonra 5 sıra lastik yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ilmeğin atılışını da göstereyim size. İlmeği attıktan sonra 59 ilmek şeklinde ilmeğinizi atıyorsunuz. Sonrasında da ilmekten sonra 5 sıra lastik yapıyoruz arkadaşlar. 5 sıra lastik yaptıktan sonra hemen 2 sıra önden bir arkadan bir ördükten sonra pomponlara geçebiliriz arkadaşlar. Bakın ipi, uzayan ip bu. Hemen sağımda kaldı. Diğeri de solumda. İpi bu şekilde elime doladım. Bakın şişimi aldım. Soldan sağdan çıkardım. Soldan taktım. Sağdan çıkardım. Evet arkadaşlar, böyle hızlıca 59 ilmek atalım. Evet arkadaşlar, şişime 59 ilmeğimi attım. Şimdi bir ters bir düz şeklinde ilk baştaki lastiğimizi oluşturacağız arkadaşlar. Ben belirli bir yere kadar ördüm. Çünkü buradan sonra yaka oyuntularını yapacağım. O yüzden bekletiyorum. İlk başlangıcını da böyle taslak şeklinde göstermek istedim size. Evet, ben genelde ilk başını boş alıyorum. İlkini aldım düz ilmek olarak. İkinciyi ters alıyorum. Evet, üçüncü düz ters. Bu şekilde bir ters bir düz, bir ters bir düz şeklinde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Bir ortadan batıyorsunuz, kendinizden böyle çekiyorsunuz. Bir önden batıp karşıdan alıyorsunuz. Lastiği siz nasıl alıyorsanız, yani şişinizi nasıl takıyorsanız ipinizi o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim alış şeklim bu şekilde olduğu için ben böyle gösteriyorum. Bakın bir ters bir düz dediğimizin mantığı, bakın bu tersti. Şimdi düzü göstereyim. Düz dediğim, batıyorum. Arkadan alıyorum. Bu düz oluyor. Bakın açık. Ters dediğimizde de ortadan batıyoruz. Benden tarafa çekiyoruz. Bakın bu da kapalı düz oluyor. Bilmeyenler için detaylı gösteriyorum arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Tüm sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Bu birinci sıramız oluyor. Daha sonra üzerine 4 sıra daha yapıyoruz. Yani toplamda 5 sıra yapıp dönüyoruz. Evet arkadaşlar, 5 sıra lastiğimi ördükten sonra bakın burada, burası düz yönü. Yani 5 sırayı neden yaptırdım? Genelde tek olarak örün. Yani 5, 7, 9 olarak lastiği örün. 5 sıra yeterli oluyor bu model için. Bakın 6. sırada önüne geldik. Ön yüze. Bakın önü görüyorsunuz bu şekilde. Arka yüzü de şöyle tırtıklı oluyor. Ters duruyor. Bu terse önü getirmeyin arkadaşlar. Şimdi 5 sıradan sonra bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Yalnız ilk bakın burada 5 ilmeği de lastik yapmaya devam ediyoruz. Çünkü burası kıvrılıyor sonrasında. Bakın 5, ilk 5 ve son 5'i lastik yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek lastik yaptıktan sonra bundan sonrasını düz örüyoruz arkadaşlar. Dümdüz örüyoruz. Sonunda da son 5'i lastik olarak örüp tersini de geçiyoruz arkadaşlar. Ters bir şekilde örüyoruz. Hemen burayı bitireyim, sonuna gelin.
Evet arkadaşlar, bakın son 5'i de bıraktım. Zaten ilmek sayısına uyarsanız bakın görüyorsunuz. Terse denk geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciyi de ters aldık. Bakın bu sırayı bitirdik. Normalde ön yüzde pomponlarımızı kuruyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Bakın tersi de göstereyim. Terste de aynı şekilde ilk 5'i lastik yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Bakın 5 sıra lastik. Sonrasında da tersini ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Son 5'e geldiğimizde de bütün sıralar boyunca ilk 5'te ve son 5'te lastik yapıyoruz. Ön yüz düz, arka yüzde ters oluyor. Ön yüze gelelim arkadaşlar. Pomponlardan bir tane yapalım. Sonrasında pompon sıralarını vereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi lastiğimi bitirdim. Bir ön yüzden bir de arka yüzden, bakın tersinden ördüm. Söylediğim gibi ilk ve son 5 ilmeğini lastik yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bunu neden yapıyoruz? Buradaki kıvrılmalar önlensin diye. Çünkü bu şekilde dümdüz bir form elde ediyoruz. Şimdi biz neye geldik? Pomponlara geldik arkadaşlar. Pomponlarda bakın burada 5 ilmek lastiğimizi örüyoruz. 2 tane düzümüzü örüyoruz. Daha sonra pomponumuzu kuruyoruz. Sonra 10 ilmek örüyoruz. Bir pompon, 10 ilmek, bir pompon, 10 ilmek, bir pompon, 10 ilmek, bir pompon. Gerisinde de tekrar 2 tane ilmek düz, 5 ilmek de lastik olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi normalde sayfamda pomponların yapılışını birkaç modelde göstermiştim ama yine bu modelde de bir tane pompon göstermek istiyorum arkadaşlar. 1 boşalıyorum. 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters. Bakın 5 tane lastiğimizi yaptık. 1 ve 2. 2 ilmekte normal düzümüzü yaptık. Evet. Şimdi hemen İlk pomponumuzu kuralım arkadaşlar. İlmeğimizi 3,5 numara tığdan yardım alarak çıkartıyoruz. Bakın tığımıza çıkarttık. Hemen ilmeğimizi geçirdik. Üzerine 1, 2. Bakınız. Bir saniye şuradan göstereyim size. Bakın ilmeğimizi aldık. Üzerine bir tane ilmek aldık. Yani bir zincir çektik. 1 ve 2. 2 zincir daha çekiyoruz arkadaşlar. İlmeğe 3 zincir çekmiş gibi düşünün. Evet. Aynı yere bakın. Dibine batıyoruz. Aynı yerin dibine ilmeği çıkarttık. Bakın. Tığımızda normalde 3 ilmek var. Birini ipe aldık. Yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar. Birini ipe aldık. İkisini çıkarttık arkadaşlar. Bakın tığımda 2 tane var. Tekrar ilmek aldım. Yine aynı dibine batarak. Bakın yine bu sefer 4 ilmek oldu. Tekrar 2 ilmek çıkarttık. 3'e düşürdük. Tekrar ilmek aldık. Aynı yere batarak bir ilmek çıkardık. Ne yaptık? 5 oldu. Bu 5'i de 2 tanesini alarak 4'e düşürdük. Yani bu ilmekleri tekli trabzan olarak çıkıyoruz. İkincisinde bakın tamamını birden 4'ünü çıkıp üzerine bir zincir, hemen ilmeğimize geri, şişimize geri takıyoruz. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10'uncumuzu da aldık. 3 6 9 10. Evet. 10 ilmeğimizi ördükten sonra, evet arkadaşlar, 10 ilmeğimizi ördük. Tığımızdan ipi çıkardık. Bakın. Direkt isterseniz şöyle ilmeğimizi aldık. 1 2 3. Gördünüz mü? 3 tane. İlmeğimizi aldık. Dibine batıyoruz. Çıkarttık. Bakın tığımıza 3 ip almış olduk. İlmeğimizi alıp ilk ikisini çıkıyoruz. Tekrar ipi başına alıp
dibinden batıyoruz. Tekrar ilk ikisini çıkıyoruz. Tekrar ipi alıyoruz. Batıyoruz, çıkıyoruz alarak ve tekrar ilk ikiyi çıkarak tığımızda 4 tane ilmek bırakıyoruz. Bu 4 ilmeği de tek seferde kapatıp üzerine bir zincir çekerek şişimize geri takıyoruz arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz gibi 2 tane pomponumuzu oluşturmuş olduk. Sonrasında 10 ilmek, 10 ilmek, 10 ilmek boşluklar bırakarak, yani 10 ilmek örüyoruz. 11.'yi pompon yapıyoruz. 10 ilmek örüyoruz. 11.'yi pompon yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde böyle öreceğiz. Bunu ördükten sonra da bakın şu arada 7 sıra. 7 sıra bir ters, arkadan ters gelecek çünkü. Bir ters, 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters, 6 düz, 7 ters. Yani 7. sırada tersimizi örüp 8. sıraya da şu pomponumuzu kuruyoruz arkadaşlar. Yani her 7 sıra düz ilmek, daha sonrasında pompon. Aralarda boşluğumuz 7 sıra şeklinde olacak arkadaşlar. Ben bütün pomponlu ceketimi de izleyebilirsiniz. Orada da detaylı şekilde anlatıyorum. Ama bu yeterince detaylı olduğunu düşünüyorum. Bakın şurada 7 sıra düz örgü, bir tane pompon sırası. Üzerine 7 sıra düz örgü, bir pompon sırası şeklinde ilerliyoruz arkadaşlar. Buradaki de sırayı söyledim mi? Bakın burada da ilmeklerimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra 1, 2. Bu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın arkadaşlar. 9. sırada ilk pomponumuzu yapıyoruz. 9. sıra, yani 5 sıra 5 ilmek lastik, 9 ilmek düz örgümüzü yapıyoruz. Ondan sonra pomponumuzu yapıyoruz. İlk 9'u bildikten sonra gerisi aynı. 10 ilmek düz, bir pompon, 10 ilmek bir pompon, 10 ilmek bir pompon ve geri kalanını da düz ve lastik olarak devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bunlar da aynısını tekrar eden sıralar olacak arkadaşlar. Burada nasıl yaptıysak ikinci sıraya geldiğimizde burada 2 ilmek örüyoruz lastikten sonra pompon. Burada 9 ilmek örüyoruz pompon. Sonrasında 10'ar ilmek aralıklar bırakıyoruz ve 7 sıra örüyoruz. 7 sıra boşluklarla örüyoruz arkadaşlar. Ta ki boğaz yani yaka oyuntumuza kadar, ön yaka ve arka yaka. Ben önden iki tarafını da eşit bir şekilde öreceğim. Daha sonra da size yaka kesintilerimizi anlatacağım arkadaşlar. İlk önce bu ön ve arkanın bütün pomponlarını bitirmek istiyorum. Daha sonrasında size sıra sayısı vereceğim. Kaç sıra pompon örmemiz gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı bitirdim. Hemen diğerini de göstereyim. Kaç sıra yaptığımı. İkisini yan yana getireceğim. Evet, şimdi bunu ön olarak kullanacağız. Önle arkanın farkı ne olacak? Şimdi ben burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra yaptım. Ayrıca üzerine yine 7 sırada düz örgümü işledim. Daha sonra buraya pompon kurulumu yapılırken artık yaka kesintimizi yapacağız. Yakamızı kesmeye başlayacağız. Burası ön. Arkada nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani burada bir pompon eksik oluyor arkadaşlar. Bir pompon sıramızı gittik. Öne geldik arkadaşlar. Burası arka oluyor. Arkası biraz daha uzun olacak. Çünkü yaka oyuntumuzu birkaç sıra aşağıdan başlamak istiyorum. Oyuntu verebilmek için yaka oyuntusunu. Evet arkadaşlar, bu arada şu pompon sıralarını bir öncekinde 9 demiştim ama bakın şöyle göstereyim. Hemen kağıdımızda yazmıştım. 5 sıra lastik. Daha sonrasında bakın şurada şöyle göstereyim bakın. Şurası 5 sıra lastikten sonra 8 ilmek örüp 9'uncuya pomponu kuruyoruz arkadaşlar. Bakın böyle 5 lastik, 8 ilmeği örüyoruz, sonra pomponu kuruyoruz. Sonra 10 ilmek, bir pompon. Diğerinde de 5 lastik, 2 ilmek düz örgü, sonrasında pompon. Sonrasında yine aynı 11 11. Bu şekilde devam ediyor. Burada da aynı şekilde
ön sıra için 8 sıra pompon sırası yaptık. Şimdi kesmeleri yapacağız. Şu anda şişimizde biliyorsunuz 59 ilmek attık. 59 ilmeğe matematik olarak da böldüm. Şimdi ilk önce ortadan tam 5 ilmek kesiyorum. Kenarlarda 27 kalıyor. Sonra kenarlardan devam ediyorum arkadaşlar. İlk önce 5'ten sonra ortayı kestikten sonra sağdan ve soldan, önce birinden tabii 4, sonra geri döndüğümüzde 3, sonra tekrar geri döndüğümüzde de 2'yi kesip tamamen tabii kapatmıyoruz. Çünkü ön ve arkayı omuzlardan birleştirerek yapacağım. Sonrasında dikiş yapmayacağım arkadaşlar. 2 sırayı da üst üste getirerek örerek keseceğim arkadaşlar. O tekniği de göstereceğim. Gösterdiğimde daha güzel, daha şık duruyor omuzlar. Burada da aynı şekilde 5 ilmeği kestikten sonra ilk sıramızı gidiyoruz, dönüyoruz. Tekrar öne geldiğimizde 4 kesiyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz 3, gidiyoruz, geliyoruz 2. Sonrasında tamamen kesiyoruz. Arkasında da arkaya geldiğimizde söyleyeceğim. Şimdi ilk önce bunu yapalım. İlk olarak ne yapıyoruz? 27 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Tabii pompon sıramızı da 27 ilmek boyunca aksatmadan yapıyoruz arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 lastik. 1 ve 2. 2 ilmeğimizi aldık. Buraya da bir pomponumuzu kuruyoruz. Evet arkadaşlar. 27 ilmeği tamamladık. Tabi burası 10 ilmek olmadığı için bir pomponumuzu dahil edemiyoruz. Bundan sonrasında da kesmelerimiz başlıyor arkadaşlar. Bu 27'yi sabit tutacağız şu anda. Şimdi bunu biri ördük. 27'den sonra 2'yi ördük. Hemen geri kalanın, yani bu 28. ilmek oluyor. 28 ve 29. ilmeği örüp 28'i 29'un üzerinden atlattık. Bu 1. Bu 2. Bakın örüyoruz. Geride kalanı atlatıyoruz. Bu 3. 4 ve 5. Evet arkadaşlar, bakın ilk kesmemizi yaptık. Şimdi örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki pomponumuzu yapmadık ama diğer tarafta pomponumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ardından 2, 4, 6, 8. 8 ilmeğimizi örüp bir pomponumuzu hemen yapıyoruz arkadaşlar. Evet, burada da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yine bu arkayı örelim. Artık bundan sonra öne geldiğimizde kesmelerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Arkada herhangi bir kesme işlemi yapmayacağız. Ördük. Bakın söylediğim gibi buraya sonrasında dönüş yapacağız. Ne yaptık? 5 ilmeği kestik. Öne geldik. Öne geldiğimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın hemen göstereyim size. Şunun ikisini aynı anda alıyorsunuz arkadaşlar. Aynı anda bakın 2 tane. Üstten atlatmak yok. İlk sırada yok. Birinci kesmemiz tamamlandı. Sonra ikinciyi örüyoruz. Atlatıyoruz. Üçüncüyü atlatıyoruz. Ve dördüncü. Evet bakın. 4 ilmek birden kestik. Evet arkadaşlar, bu şekilde yukarıya kadar tekrar dönüp 3 keseceğiz. Sonra tekrar dönüp 2 keseceğiz. Sonrasında da tekrar dönüp önden herhangi bir kesme yapmadan şişimizde bekleteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kesimlerimi tamamladım. Bakınız burada görebilirsiniz. 4, 3, 2 olarak. Sonrasında ben normalde iğneye takacaktım ama bir sırada hiç kesmeden
Önden gittim, arkadan gittim. Tabii ön yaka olduğu için biraz hafif oyuntu vermek istedim. Çünkü buraya sonuçta yaka gelecek. O yüzden bakın arkadaşlar, bu şekilde bir sıra daha gittim. Büyük çengeli iğneme taktım. Şimdi arkadaşlar buradan biraz ipi uzatalım. Tam net olarak hatırlamıyorum gerekli olur mu olmaz mı diye, ama biz yine de hafif çok az uzun bırakalım arkadaşlar. Çok uzun bırakmanıza gerek yok. Çünkü arka ve ön yakayı birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştireceğimiz için sıkıntı yaratmasın bize. İpimiz hazırda bulunsun. Evet arkadaşlar, şimdi buradan devam ediyoruz. Hemen ipimi başlatayım. Şu anda en son burada kesmeyle başladık. Bunu ters çeviriyoruz. Arkada keselim arkadaşlar bunu. Çünkü önde kesinti yaparsak bu sefer kesmeler çok uzayacak. Evet, bunu bir sıra erkenden başlayalım kesmeye. İlk başladığımızda ikisini birden alarak örelim arkadaşlar, bakın. İlk örgümüzü ikisini birden alarak keserek ilerledik. Bakın yakada. Arkaya döndük, kestik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ipi de kaçırmayın. Dönüşteki iple bağlarız. İkinci ördüm. Yani bu üçüncü ilmek oluyor. Çünkü ilkini 2 tane birden ördüm. Arkada kalanı atlattım arkadaşlar. Evet. İlmeğim kaçtı. Evet arkadaşlar. 2 kesmiş oldum. Şimdi 3'ü kesiyorum. Sonrasında da 4. ilmeği kestim arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada arka yüzde kesmeler yapıyoruz. Devam edelim. Yine aynı şekilde ikisini birden alıyorum. Önce 4 kesmiştik. Şimdi 3 keseceğiz arkadaşlar. Evet, alması biraz zor olacak. Evet. 2 ilmeği birden kesiyorum arkadaşlar. Bu birinci kesmem. Sonrasında ikinci kesmem. Daha sonra üçüncü kesmem. Bu şekilde devam ediyoruz. Dönüşte de tekrar 2 tane kesiyoruz. Bir sonraki ikili sırayı da hiç kesmeden örüyoruz ve geri geliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Oraya gelene kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kesme işlemlerimi bitirdim. Bakın 9 sıra işlemişiz arkadaşlar. Burada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 sıra yapmışız. Burada bir sıra daha ilerlememiz lazım. Bir sıra daha ilerledikten sonra 9'u tamamlayacağız. Yani söylediğim gibi burada 9 sıra ve burada 9 sıra kesmelerle beraber yukarıya çıkmamız gerekiyor. Şimdi bu ön yakamız bitti arkadaşlar. Burayı da öreyim hemen. Bir sıramız daha eksik kalmasın. Şimdi diğerine geçiyorum hemen. Arkaya bakın, bitti. Yaka oyuntumuz bu şekilde olacak. Zaten çok derin bir yaka oyuntusu yapmadım. Bu da bizim birleştirmemiz için yeterli olur. Bu bitti. Bunu kenara ayıralım. Hemen diğerini çıkartalım arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada pomponumuzu yaptık. Yani şuradaki pomponumuzu kesme sırasında yaptığımız pompon arkadaşlar da buraya kadar yaptık biliyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sıradaki pomponumuzu yaptıktan sonra hemen üzerine ben kaç sıra ördüm? 1, 2, 3. 3 sıra ördüm. Şimdi 6 sıra daha örmem lazım. Bu 6 sıranın içinde ayrıca arka yaka oyuntumuzu da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi onu nasıl yapacağız? Ortada kesmeleri yapacağız. Biz ilk önce ne yapmıştık? Toplamda 59 ilmek var. Kenarlara 18 ilmek kalacak şeklinde ortadaki kesmelerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıra daha gidip geldim. Şimdi tam sırayı almak için. Şimdi arkayı kesmeye başlayacağım. Bakın söylediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5.
5 sıra ördüm üstüne. Pomponun üzerine 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sırada arkayı kesmeye başlayalım arkadaşlar. Sağda 18, solda 18 bırakacak şekilde ortada da 20 sırayı kesiyoruz arkadaşlar. İlk önce sayalım. 18 ilmeğimizi örelim arkadaşlar. Evet, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet arkadaşlar, bakın 18. Neden 18 bıraktık? Çünkü bakın burada da omuzda 18 ilmek bıraktık sağdan solda. 18 ilmekleri üst üste getirip bunu aynı anda keseceğiz arkadaşlar. Kesme işlemini de şimdi göstereceğim size. Şimdi 18'i omuzda bıraktık. Hemen ortadaki 20 ilmeği kesiyoruz arkadaşlar. 18'in üzerine bir ilmek daha örüyoruz. Bir ilmek daha örüyoruz. Yani 20 tane örmüş olduk arkadaşlar. 20 ilmek ördük. Bakın 19. ilmeği 20. ilmeğin üzerinden atlatarak artık bu ilmeği yürütüyoruz arkadaşlar. 20 ilmek boyunca. 1 2 3 6 9 12 15 16 17 şu ilmekle de 18 ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani sağda ve solda 18 ilmek kalacak arkadaşlar. Ortadaki kalan ilmekleri de kesiyorsunuz. Evet, bunu ilerliyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız buradan sonra göstereyim. Yine diğer tarafta olduğu gibi ilerleyeceğiz. Ne kadar ilerleyeceğiz? Bakın burada söylemiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra. 9 sıra olana kadar burayı da öreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıradayız. 3 sıra daha örüp bu önümüzde yani sol tarafımızda duran omuzu bitirmiş olacağız. Kesmeden yine aynı şekilde şişte bırakacağız. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. İpi geçirerek sonra orada da toplamda 9 sıra ördükten sonra örgümüzü bitirmiş olacağız. Omuzları birleştirip daha sonra da yakamızı yapacağız arkadaşlar. Sonrasında da kenarlardan ilmek çıkartarak iplerini yapacağız arkadaşlar. Yan bağcıklarını söyleyeyim daha doğrusu. Bunu isterseniz pompon kullanmadan saç örgüsü de yapabilirsiniz önlerine. Yaparak kenarlarını da bakın lastik taraflarında isterseniz delik açarak önden arkaya da düğme takarsınız. Bu şekilde erkek olarak da kullanabilirsiniz yeleğe. Yani bağcıklı olmazsa düğmeli olursa eğer erkek yeleği olarak da çok güzel kullanılır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9. sıramızı da bitirdik. Bakın hemen çok az bir çıkışı var. Evet, burada da yine hafif bir keselim bunu. Zaten arka tarafta da ipimiz vardı. Hangi ipimizi kullanırsak, öndekini mi arkadakini mi kullanırsak kullanalım, fark etmez. Evet, şimdi şunu da şuradan örmeye devam edeyim. İpimi alayım. Burada tabii kesme olmayacak. Artık devam edeceğiz örmeye. İlk ilmeği örerek alıyoruz. Normalde ilk ilmekler örerek alınmıyor ama burada ip olmadığı için örerek alıyoruz. Daha sonrasında devam ediyoruz arkadaşlar. Yakayı çıkarken yakayı aldığımızda ilmeği arkadan bağlayabiliriz. Daha sonrasında da kesersiniz. Omuzları birleştirebiliyoruz. Şimdi mesela şöyle, burası ön yüzümüz. Ön tarafı örgümüzün. Şimdi bu da arkası arkadaşlar, bakın. Arka ve ön. Şöyle önümüze koyduğumuzda yeleğimizin ön yüzü bakın bize bakacak. Arka yüzü de
Bakın bu şekilde. Yani dış taraflara bakan yüzleri birbirlerine bakacak arkadaşlar. Bu şekilde örmemiz gerekiyor. Şu şekilde yapacağız. Bakın üst üste, yani kazağı sanki yeleğimizi ters çevirmişiz gibi. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde örmeye başlayacağız arkadaşlar. Hemen biz bunu nasıl yapalım? Bunu da şişimize geçirelim. Önce buradan göstereyim arkadaşlar. İlmeği çıkarttım. Şişin olduğu tarafta bakın. Şişi bu tarafa aldım. İp normalde burada kaldı. Diğer ipimizi kullanacağız arkadaşlar. Bakın. Şu dışarıda kalan ipimizi kullanarak ilerleyelim. Şimdi bakın bunu hemen üst üste bindi arkadaşlar. Bakın birbirine bakıyor bu yüzler. 18 altta, ön tarafın 18'de, yukarıda arka tarafın. Bunu hemen çeviriyoruz. Örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Tabii şöyle şişimizi de kullanalım. İşler kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Ben videoyu durdurdum. Arada düzelttim onu. Bakın. Üst üste getirdim arkadaşlar. Söylediğim gibi bakın, arka tarafı bu. Arka. Yeleğimizin arkası. Bu da önü. Ön yüzü. Birbirine bakıyorlar ön yüzleri. Evet, şişlerimizi üst üste getirdik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bakın. Önden alıyoruz. 1. Arkadan alıyoruz. 2. İkisini aynı anda düz ördük arkadaşlar. Ne yaptık? Düz bir örgü ördük. Bir tane ilmeğimize düşürdük. Şimdi aynı şekilde, bir saniye, ilmek kaçmış burada. Arkadan gelen ilmeğimizi de aynı şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Önden aldık, arkadan aldık. Bir kere de çıkarttık. Ne oldu arkadaşlar? 2 ilmek. Bu arkada kalanı da bu arada üstünden atlatıp kesiyoruz arkadaşlar. Bakın, kesme işlemimiz bu şekilde oluyor. Hemen biraz daha yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar, bakın. Önden aldık bir tane. Arkadan aldık bir tane. Önden ve arkadan aldık. İkisini bir ilmekte çıktık arkadaşlar, bakın. Önden ve arkadan alarak bir tane çıktık. Şimdi arkada kalanı da kesme işlemimizi yapıyoruz bu arada. Bakın, çıkarttık. Ne yaptık? Bir ilmek daha kestik. Bir tane daha göstereyim. Önden aldık. Arka ilmeğimizden aldık. Aynı anda çıktık. Hemen arkada kalan ilmeğimizi öndekinden atlattık. Bakın, hem sağ önü arkayı kesiyoruz, küçültüyoruz, hem de tamamen kesiyoruz arkadaşlar. Böyle olduğunda ön yüze geldiğimizde, çevirdiğimizde çok güzel bir görüntü çıkıyor. Yani hazır makine kesimleri, birleşmeleri gibi oluyor. O yüzden size bunu yapmanızı öneririm. Eğer ki kafanız karıştıysa üst üste getirin. Önce kesin. Daha sonrasında da iğneyle de birleştirebilirsiniz. Eğer ki bunu tam anlamadıysanız. Yani birleştirme artık omuzda size kalmış bir şey. Ben daha estetik olur diye bunu göstermek istedim. Çünkü ben bunu kullanıyorum. Söylediğim gibi öndeki, arkadaki ilmeği karşılıklı kesiyoruz. Yani 5. sıradaki, bu da 5. sıradaki ilmekleri üst üste getiriyoruz. Birleştirip tek ilmeğe düşürüyoruz. Sonrasında da onu da kesmek için arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyoruz arkadaşlar. Aslında çok basit. Bunu yapmanızı öneririm arkadaşlar. Bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Bunu yaptığımız gibi aynı şekilde burada da aynısını yapacağız arkadaşlar. Bakıyoruz. İp nerede bitmiş? Bakın, bunda da var. Önde de var, arkada da var. Hangisini başlamak isterseniz şiş yönümüzü o tarafa doğru çevirelim. İsterseniz buraya şişi sonrasında takarsınız. Buradan kesmeye devam edersiniz. İsterseniz şiş yönlerini bu tarafa doğru çıkartır, dışarıdan örmeye ve kesmeye devam edebilirsiniz. Şiş yönleri size kalmış. Çünkü her iki taraf için de ip uzatması yaptık arkadaşlar biz. Evet, bu tamamen kesimleri bitirelim, geri dönelim. Evet arkadaşlar, birleştirme işlemim bitmiştir. Bakınız.
Çok güzel bir birleştirme oldu. Şimdi yakaya geçtik. Evet. Şimdi yakamıza da şurada birleştirme yerinden başlayacağız. Kusura bakmayın, hastayım. Sesim çok kötü geliyor ama videoya devam etmek istedim. Evet. Bakın şurada ilmeklerin görünen kısımlarından ilmek çıkartacağız arkadaşlar yaka için. Hemen ilk şu köşeden başlayalım. Şuraya da bir düğüm atalım ki açılma olmasın. Yine aynı numarada 3,5 numara bir şiş aldım. Bu misinalı şiş, bakın kısa bir misinalı şiş aldım. 3,5 numara misinalı şiş kullanıyorum yaka için. Bakın arkadaşlar, bulduğumuz noktalardan ilmek çıkartacağız. Hemen ilmeklerin üstüne batıyoruz. Burada bu noktadan sonra artık arkadaşlar ben 0 yaka yapmayı düşünüyorum. Siz isterseniz boğazı uzatıp boğazlı bir yaka yapabilirsiniz. 0 yaka değil de boğazlı yaka yaparsınız. Yani şehrinizin sıcaklığına göre, burası Adana, çok böyle boğazlı bir kazak giyilmiyor. Bakın şurada delikler oluşuyor arkadaşlar. Bu delikleri önlemek için hemen bir alt noktasından bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Bakın. Şurada deliği kapattık. Şimdi bir tane daha gelecek. Bunlar dönüşlerde kestiğimiz noktalar oluyor. Aslında şurada da çıkartabilirdik. Devam edelim, yine baştan yapalım. Çünkü buralarda da delik olsun istemiyorum. Bakın burada da bir büyük delik var. Şurada. Alttan bir ilmek alın. Yani herhangi bir ilmeği seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Göz kararı bakıp yapacaksınız. Ona göre delik olmayacak. Bakın, delik kayboldu. Tabii yakadan ilmek çıkartmak biraz daha zor. Bakın yine dönüşlere geldi. Keserek döne döne kestiğimizi hatırlıyorsunuz. Bu kesim yerleri, bakın hemen bir ilmeğin altına iniyorum. İlmeğin sadece tek kendini ve yukarıdaki ilmeğin bize bakan tarafını batıyorum. Bakın diğer tarafı kalıyor. Buradan ilmek çıkartıp o boşluğu dolduruyorum arkadaşlar. Bu şekilde alttan ilmekle üstteki ilmeğin ön tarafını alınca boşluklar dolmuş oluyor. Delik olursa yakada hoş durmuyor. Bakın yine geldim. Önce ilmekten aldım. İlmek dediğim bakın en üstte kalan. Bakın şurada görüyorsunuz 1 ve 2'den. Şu en üst kesme yerlerimiz. Bunun ikisine battım.
Daha sonra alttan ve şu ön taraftaki ilmeği alacağız. Bize bakan tarafı. Önce buradan alıyoruz. Sonra alta inip bakın hemen altındaki ilmekten bir tane aldık. Bir tane de bize bakan ilmeği aldık ve şişimize taktık. Bakın gördüğünüz gibi deliklerimiz kapanıyor. Örmeye başladıkça da herhangi bir delik gözükmeyecek. Evet. 87 ilmek attım. Boğaz için. Arkadaşlar ilk önce bir sıra ters öreceğim. İlk sıramız ters başlayacak. Ondan sonraki sıralarda lastik devam edeceğiz. Şimdi bu misinalı şişim kısa 30 santim diye biliyorum. 30 santim. Bunu 0 olarak dönebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan kenardan çıkararak. Bakın bir kısmını çıkarttık. Döne döne bunu yapacağız. İlk önce tersten başlayalım arkadaşlar. Şöyle. İlk sıramızı aldık ki burayı birleştirdik. 1, 2. Bu şekilde tam tur döneceğiz. Sadece arkadan yaptığımız için düz yapmış olacağız arkadaşlar. Arkadan düz. Eğer önden örersek ters olacak. Yani ön yüzümüze bakan ilmek bir sıra ters olması gerekiyor. Ondan sonra lastiğimizi başlayacağız. Evet, ben bu sırayı bitirip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, ilk sırayı bitirdim. Bakın ilk sıra ters olarak başladım. Görüyorsunuz, yani bana bakan tarafı, dışarı bakan tarafı ters olacak. Bundan sonra artık bir ters, bir düz. Zaten misinalı şişle devam ediyorum. Eğer isterseniz patik şişleri var kısa kısa. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben bundan sonra onunla devam edeceğim. Çünkü bununla biraz sağdan soldan çeke çeke yapıyorum. Bununla da olur. Yani çeke çeke örgünüze devam edeceksiniz. Bir köşeden bunu böyle çıkartıp arkadaşlar çıkartıyorsunuz. Ondan sonra örmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Böyle bunu ördükten sonra şuradan çıkartacaksınız. Bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi buradan sonra ilk düz yapalım. Daha sonra ters yapalım. Evet arkadaşlar, bir ters, bir düz lastiğimi yapmaya başladım. Bir ters, bir düz. Evet arkadaşlar, boğazını yani yakasını yaptım. Bakın hafif yarım balıkçı gibi duruyor ama tabii üzerine giydiğinde çocuk bu sıfır yaka gibi duracak. Ben biraz önden kesmeye başladım. Zaten belirtecimi koymuştum. Nereden kesmeye başlayacağımı. Şimdi bakın şu kesme ilmeği. Tutun ki yani şurada örmeye başladınız. Şöyle burada da böyle tabii sıfır ördüğüm için söylüyorum. İlmekten başladık arkadaşlar. Şimdi bakın düz ördüm. Ne yaptık? İlmeğimiz 2 tane. Diğer türlü de yani arkadan gelen ilmekler devam edecek. Döne döne onları da keseceğiz. Arkadan gelen bir ilmeği öndekinden atlatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın bu ilmek ters ilmek. Normal kesme işlemi. Arkadan geleni atlattık. Şimdi düz ilmeğe geçtik. Düz ilmekte ne yapıyoruz? Yine arkada gelen kalanı atlatıyoruz. Ters ilmeğe geçtik. Ters ilmekte de ördük. Bakın yine 2. Arkadan geleni öndekinin üstünden atlatıyoruz. Bu şekilde bütün ilmekleri kesiyoruz arkadaşlar. Örüyoruz.
Arkadakini üstünden atlatıyoruz, kesiyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde ben burayı, bakın yakayı ördüm arkadaşlar. Bu şekilde öre öre gideceksiniz. Tabi burada ayraç işaretleyicim vardı. İşaretleyicimin başladığı, yani işaretleyiciyi koyduğum ilmekten başladım arkadaşlar kesmeye. Siz de öyle yapın. Eğrilik olmasın. Evet, ben bu şekilde örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Normal ilmeğimi örüyorum. Tersse ters, düzse düz. Düz ördükten sonra arkadan geleni, bakın bu düz. Düzümü ördüm. Arkadan geleni atlattım arkadaşlar. Bakın bu ters. Tersimi ördüm. Arkadan geleni atlattım arkadaşlar. Bakın bunda hiçbir şey yok. Dümdüz bu şekilde bütün yakayı keseceğiz arkadaşlar. Daha sonra da yandaki şeyleri yapacağım arkadaşlar. Şuraya bağlayacağım. Kordonlar yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın yakayı bitirdim. Daha sonrasında şuradaki yanlara da geçtim hemen. Bağcıklarımızı da yaptık. Bakın çok da güzel bağcıklar oldu. İstediğiniz ölçüde de tabii bedenine göre çocuğunuzun büyütebilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bir kısmını daha yaptım. Son bir kısım kaldı. Şimdi bakın bu pomponların sırasına göre yaptım. Hemen önde de arkada da sonuçta alttan yukarıya doğru çıktığımız için bütün pompon sıraları aynı arkadaşlar. Arkada da aynı sırada, önde de aynı sırada olduğu için çizgide bir yanılma olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi ters çeviriyoruz. Hemen ipimizi alalım. İpimizi aldıktan sonra bakın şöyle yapayım. Yaklaşık 1,5 metre kadar ipimiz sol tarafımızda kalsın. Ya da şöyle yapalım. Yani şimdi şu ipi aldık elimize arkadaşlar. Aldıktan sonra bakın. Şöyle. Şuradan hemen şu pomponun olduğu yerden bir tane ilmeğimizi taktık. Bakın tığımızı taktık. İpimizi çıkardık. İkiye katladığımız ipimizi. Her zaman için parmağımıza saracağımız ip arkadaşlar yumağa doğru giden ip olacak. Unutmayın. Yani diğer ip, tığımıza dolayacağımız ip ayrı yere doğru sarkacak. Diğeri de parmağımıza dolayacağımız ip yumağa bağlı olan ip olacak arkadaşlar. Şimdi buradan ipimizi çıkarttık. Sonra daha sonrasında sabitlemek için yandaki ilmeğe batıyoruz. Bakın battıktan sonra her iki ipi birden çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın her iki ipi birden çıkarttık. Ne yaptık? Tığımızda 3 tane ipimiz var arkadaşlar. 3 tane ip olduktan sonra bu ipin ucu yere sarkan ip diyelim. Yani tek başına duran ipi de tığdan doluyoruz ve parmağımıza doladığımız, yani yumağa doğru giden ipi de ilmek olarak içinden, dördünün içinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde alttakini doluyoruz, üsttekini çıkartıyoruz. Yani sarkan ipimizi üzerinden atlattık. Bakın atlattık. Diğer parmağımıza doladığımızı çıkarttık. Atlattık. Parmağımıza doladığımızı çıkarttık. Altta sarkanı atlatıyoruz. Bunu aşağıda tutup hemen diğerinde içinden geçiriyoruz. Burada ne yapmış olduk? Zincir çekiyoruz ama ipi aradan dolayarak çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden kalın bir zincir olacak. 4 boyutlu bakın. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Nereden bakarsanız ilmek gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel bir kordon yapımıdır bu. Kanalımda zaten bu kordon yapımının detaylı anlatımı var. Burada da detaylı bir şekilde anlattım. Eminim anlamışsınızdır. Yani sarkan ipi üstten atlatıyoruz. Diğer yumağa giden ipi de içerisinden zincir çeker gibi çekiyoruz arkadaşlar. Uzunluğu siz belirleyin.
Yani bağcık atacak büyüklükte olsun. Çok uzun olmasın. Çok uzun olursa sarkar. İsterseniz ilmek çıkartarak şöyle 5 ilmek çıkartarak ilmeklerden de yana kordon yapabilirsiniz. Yani kemer gibi kullanabilirsiniz. Ama ip olarak bağlayacağımız için bu yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeterince uzattım. Hemen ipimizi kesip düğüm atacağım. Bunu çıkarttım içinden. İpi çıkarttıktan sonra birkaç düğüm atalım ki açılmasın arkadaşlar. İsterseniz bunun ucuna pompon da yapabilirsiniz. Ben bu yeleğe erkek çocuğu için yaptığımdan dolayı pompon yapmayacağım. Ama kız çocuğu için yaparsanız ufak bir pompon da olabilir, güzel olur. Gerçi erkek çocukları için de pompon kullanılabilir. Evet. Bakın arkadaşlar, hemen santimi de ölçmek istiyorum. Size bir santim verin. Yaklaşık 32-33 santim ipini yaptım arkadaşlar. Bakın uzunluğu da şöyle ölçeyim. 25 santim. Ön ve arka 25 santim oldu arkadaşlar. Yakayı da ona göre yapıyorsunuz. Yakayı da şuradaki, bu arada yakayı da dediğim gibi kısa yaparsanız kısa, daha da uzatır sanız katlayarak boğazlı yakada yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen düğümümüzü atalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız oldukça daha çok videolarım gelecektir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.